Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fırında soslu nefis bir köfteli makarna yapacağız. Pratik ve çok lezzetli bir ana yemek olacak. Öncelikle yemeğimizin köftesini yaparak başlayacağız. Köftemiz için şöyle 300 gram kıyma kullanacağız. Yarım su bardağı bayat ekmek içi, küçük bir adet rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığından bir tık daha fazla olacak şekilde karbonat, biraz tuz kullanacağız. Baharat olarak da 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber kullanacağız. Suyumuz hariç tüm malzemelerimizi yoğurma kabımızın içerisine alalım. Ve şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Arkadaşlar siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle suyumun yarısını ekliyorum. Ardından köftemizi güzelce bir yoğuruyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar. Ne kadar güzel yoğurursak köftemiz o kadar lezzetli olacaktır. Evet, köftemizi çok güzel bir şekilde yoğurduk. Köftemiz için şöyle 2 yemek kaşığı suyumuz vardı. 2 yemek kaşığı suyumuzun sadece yarısını kullandık. Yani 1 yemek kaşığı su köftemiz için yeterli oldu. Şimdi köftemizi 4 eşit parçaya bölelim. Köftemizi 4 eşit parçaya böldük. Şimdi artık köftemizle makarnamızı buluşturabiliriz. Evet, şöyle öncelikle elimizin orta kısmını ıslatıyoruz. Bir adet köftemizden alıp elimizde bir tık büyütüyoruz. Evet, bu kadar büyüklük yeterli. Şimdi köftemizi makarnamızla buluşturuyoruz. Hemen orta kısmına yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da hemen şöyle uç kısımlarında köftemizi bağlıyoruz. Çok fazla sıkmamaya özen gösteriyoruz. Hem köftemiz çok güzel bir şekilde yapışacak hem de biraz gevşek olacak. Yani makarnalarımızın şişme payını bırakıyoruz. Çok fazla sıkarsak eğer makarnalarımız içerisinde çiğ kalacaktır. Tamamen bağladıktan sonra şöyle köftemizi biraz gevşetiyoruz elimizle döndürerek. Ardından tekrar düzlemeye devam ediyoruz. Makarnalarımızın içerisinde bu şekilde oynar kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişebilmesi için bu şart. Evet, köftelerimizi makarnamıza sardık. Şimdi mühürleme işlemine geçelim. Şöyle tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Evet, yağımız çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi köftelerimizi tavamıza alıyoruz.
Evet, şimdi de tavamızda biraz soğan ve biber soteleyeceğiz. Biliyorsunuz köftelerimizi de bu tavada mühürledik ve etimizin bütün lezzeti yağımıza geçti. Şimdi de bu yağ ile sebzelerimizi güzelce soteleyeceğiz ve yemeğimizin lezzetine lezzet katacağız. Şöyle bir adet iri doğranmış soğanımı tavama ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımızı tavamızda 1 dakika gibi bir süre döndürdükten sonra biberimizi ekliyoruz. 4 adet sivri biber kullanıyoruz. Ve 1 adet de kapya biber. Biberlerimiz iri doğranmış olacak arkadaşlar. Çok fazla küçültmüyoruz. Sebzelerimizin üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar çok az bir tuz ekliyoruz. Evet, biberlerimizi de 2-3 dakika gibi bir süre soteledikten sonra artık ocaktan alabiliriz. Zaten biraz da yemeğimizin içerisinde fırında pişeceği için bu kadar pişmesi yeterli olacak. Yine aynı tavamızın içerisinde bu sefer domates sosumuzu hazırlayacağız. Silme 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum tavama. Domates sosumuzda şöyle yazdan hazırlamış olduğum konserve domates soslarım vardı benim. Onlardan kullanacağım. Siz isterseniz bu şekilde benim gibi domates sos kullanabilirsiniz. Ya da taze rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Yine konserve domates sos tarifimi de dilerseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, yağımız da tamamen eridi. Şimdi domates sosumuzu ekleyelim. Şöyle 3,5 su bardağı kadar domates sos kullandım. Domates sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Şöyle güzelce karıştırarak salçamızın tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından domates sosumuza biraz tuz ve baharat ekliyoruz. Kullanacağınız domates sos tuzlu ise arkadaşlar çok az tuz kullanın. Ben de az tuz kullanacağım. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar ekledim. Birazdan tuzuna bakacağım. Yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum. Tekrar bir karıştıralım. Evet, domates sosumuz çok güzel bir şekilde kaynıyor. Şimdi biraz sıcak su ilave edelim. Domates sosumuz tekrar kaynara düştükten sonra ocaktan alabiliriz artık. Evet, domates sosumuz oldu. Ocağımızın altını kapayabiliriz. Şimdi makarnalarımızı tepsimize alalım. Şöyle ara kısımlarına sotelemiş olduğumuz soğanımızdan ve biberimizden ilave edelim. Ardından domates sosumuzu yemeğimizin üzerine dökelim. Evet, yemeğimizin sosunu da döktük. Arkadaşlar aslında domates sosunu dökmeden önce göstermem gerekiyordu ama onu tamamen unuttum. Şöyle köftelerimizin kenar kısımlarından hafif bir kese açalım arkadaşlar. Makarnalarımızın çok daha kolay bir şekilde pişebilmesi için kendimizi riske atmayalım. Yemeğimizin içerisine su gitsin ve makarnalarımız çok güzel bir şekilde pişsin. Şöyle hafifçe kese atıyorum. Yaklaşık 2 santim kadar. Bu kenardan da yine aynı şekilde. Köftelerimin içerisine su gitmesini sağlıyorum. Zaten çok gevşek bir şekilde sardık ama yine kendimizi riske atmayalım. Bunu da yine aynı şekilde 2 santim olacak şekilde kese attım. Şimdi makarnalarımızın üzerine değil de sadece köftelerimizin üzerine gelecek şekilde bolca rendelenmiş kaşar ilave ediyoruz.
Şimdi makarnamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda fırınımızın en alt rafına yerleştiriyoruz ve o şekilde yaklaşık 35-40 dakika kadar yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Evet, makarnamız fırından çıktı. 180 derecelik fırınımızda tam 40 dakika pişirdik. Tam istediğim kıvamda oldu. Arkadaşlar, makarnamızın bu şekilde hafif sulu olması gerekiyor. Zaten bir 10-15 dakika beklediğinde suyunun birazını daha çekiyor ve tam istediğimiz kıvamda oluyor. Şimdi tabağımızı alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet, saçaklı makarnamız serviste hazır. Muhteşem kokuyor. Şöyle makarnasının kıvamını da göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi köftesine de bakalım. Evet, köftemiz de çok güzel bir şekilde pişti. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.